A34 çıktığı günden bu yana benim fiyat performans olarak en çok önerdiğim telefonlardan biriydi. Fakat eleştirdiğim noktalar da vardı. A35'te eleştirdiğim noktalar çözülmüş ama burada en önemli detay. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Galaxy A35'e ön bakış atacağız ve hem Avrupa hem de Türkiye fiyatından bahsedeceğim. Dün Galaxy A55'in ilk bakış videosunu yapmıştık. Onu da kartlara koyarım. Bu tarz teknoloji içeriklerinden haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Şimdi ilk olarak tasarımla başladığımızda geçtiğimiz sene gördüğümüz A54 ile A34 arasındaki tasarım farkı artık yok. Hem ekran kısmı hem de arka taraftan birebir tasarımlarla karşılaşıyoruz ve kameralar aynen A55'te olduğu gibi önceki nesle göre bariz şekilde büyümüş ve A30 serisinde yıllardır kurtulamadığımız damla çentik ve kalın çene yapısı artık yok. Delik çentikle beraber tam bir orta segment havası yakalanmış. Arka kapak Corning Gorilla Glass Victus Plus'la korunan cam bir yüzeye sahipken çerçevelerde yine plastik bir yapıyı görüyoruz. 8.2 mm kalınlık 209 gramlık ağırlığıyla ağırlığın biraz fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve kasa yapısı yönünde A34'e oranla da daha keskin hatlara sahip. Tasarım yönünde en önemli sorun olan bu damla çentiğin kalkmış olması bence en önemli artılarından. Ekran tarafında A34 ile birebir aynı diyebilirim. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. HDR10 Plus gibi üst düzey teknolojiler bu ekranda yok. Fakat görsel deneyim, renk dengesi, kontrast oranı yönünde yine çok başarılı bir ekranla karşı karşıyayız. Yani A35'te orta segment bir cihaza yakışan bir ekran kullanılmış. Donanım kısmında ilerleme var ama aslında yok gibi. Yani ne demeye çalıştım derseniz aslında günlük kullanım arayüz performansı uygulama açılışlarında gayet tepkisel ve hızlı bir cihaza karşı karşıyayız. 5 nanometrelik bu işlemcimiz çok da fazla ısınmıyor. 6 ve 8 GB olarak iki farklı depolama ile gelirken 128 ve 256 GB'lık depolama alanları var ve 1 TB'a kadar hafıza kartı desteğimiz de var. Fakat Exynos 1380 oyun için çok uyumlu bir işlemci değil. Normalde 60 FPS potansiyeli olsa da pek çok oyunda kısıtlamaya gidiyor ve 30-40 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Eğer odağınız oyunsa burada A55 çok daha mantıklı diyebilirim. Geçtiğimiz sene A34 A54'ten oyun performansında daha başarılıydı. Bu sene A55 performansta kesinlikle önde ama iki cihazın aynı olduğu bir nokta var. O da kameralar. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. Burada ana kameralar A55 ile tamamen aynı. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel çekimler yapabileceğiz. Genel kamera performansı A34'ten net şekilde önde. Xiaomi'nin Note serisinde olan kırpmalarla burada karşılaşmıyoruz. Detaylı testlerini de ülkemize geldiğinde yapacağız. 5000 mAh batarya, 25 Watt hızlı şarj desteğini görürken kutu içeriğinden yine bir adaptör çıkmayacak ve sıfırdan 100'e 1 saat 20 dakikada bu bataryayı doldurabileceğiz ki batarya performansında önden bir yorum yapabilirim. Çünkü A54 ile çok yakın bir deneyim alabileceğiz. Yani yoğun bir kullanımda bile bir günü çıkartacak bir telefon. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Yazılımda da Android 14 ve One UI 6.1 ile birlikte geliyor ve 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesi yine bu cihazın en önemli artılarından. Android 19'a kadar güncellemeleri almaya devam edecek. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görürken NFC de telefonumuzda var. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta da IP67 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar şimdi en önemli kısım yani fiyatlara geçtiğimizde Galaxy A35'in 6 GB RAM ve 128 GB'lık versiyonu şu anda Almanya'da 339 Euro. Burada yine vergileri ekleyip kurla direkt olarak çevirmeyeceğiz. Samsung'un ülkemize özel fiyatlandırmasıyla A35'i 6 GB RAM ile 16.000'e alabilecekken 8 GB RAM ile versiyonunda 18.000 olacağını düşünüyorum. Peki bu fiyatları almak mantıklı mı? A34 ile kıyasladığımda tasarım ve kamera iyileşti ve Exynos 1380'den dolayı daha az ısınan ancak oyun performansından da kısılmış. Odağınız kameraysa ve telefonda oyun beklentiniz yoksa daha çok gündelik işler, sosyal medya, iş için kullanıyorsanız A35 güncelleme desteğiyle de alınabilecek mantıklı bir telefon diyebilirim. Ama bu segmentte artık 6 GB RAM'li bir modelin olmaması gerekiyordu. A35 alacaksanız 8 GB RAM'li modele bakmanızı öneririm. Özellikle de uzun vadeli kullanacaksanız 8 GB RAM gerçekten olmazsa olmaz. Son bir değerlendirme yaparsam geçtiğimiz sene benim favorim A34'tü.
düşünmüştüm. Fakat bu sene A55 bence kesinlikle bir adım önde. Peki sizce A35 bu fiyatlara alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve cihazlar ülkemize geldiğinde de detaylı incelemelere kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kal.